Bugüne kadar yüzlerce video çektik. Yüzlerce saat canlı yayınlar yaptık. Canlı yayınlarda özellikle çok gelen sorulardan birisi bilgisayarımı prize taktım. Bilgisayarımın güç kaynağı patladı. Bilgisayar taktım prizde toprak hattı var mı yok mu? Yüzlerce soru gelmiştir. Bu aslında geç kalmış bir video. Öncelikle bir güvenlik uyarısında bulunmak istiyorum. Bu işi yaparken mutlaka elektriğin kesili olması gerekiyor. Prizimizi söküyoruz. İç kısmına bakıyoruz. Toprak hattı var mı yok mu? Öğrenmenin en kolay yöntemi bu. Prizimizin bu kısım, şu maşalı kısım toprak kısmı. Diğer kısım şöyle bakıyoruz. Eğer ışık yanıyorsa fazdır. Diğer tarafa bakıyoruz. Işık yanmıyorsa nötr hattıdır. Nötr mü faz mı kablolardan da anlayabilirsiniz. Prizimizi çıkarıyoruz ve bakıyoruz. Bizim prizimizde şu anda toprak hattı mevcut. Yani prizinizde böyle sarı yeşil bir kablo varsa kesinlikle toprak hattı vardır. Kahverengi kablomuz faz, mavi kablo nötr, sarı yeşil her zaman topraktır. Bu arada bizim toprakta da problem var. Kıpırdıyor. Yani açmışken mutlaka buradaki uçları kontrol edin. Tabii ki elektrik kesili olsun bu aşamada. Biliyor musunuz? Bakar mısınız? Bunlar elektrikçiler genelde gevşek bırakıyor. Bu da öyle. İyice sıkmak gerekiyor. Elinizde bir kontrol kalemi varsa buradaki zaten fazla anlayabiliyorsunuz. Kötü niyetli elektrikçiler toprak kablosunu 15-20 santimlik bir kablo kesiyor. Şuradan içeriye sokuyor. Buraya bağlıyor. Açıp baktığınız zaman toprak hattı var zannediyorsunuz. Aslında kabloyu biraz çekseniz elinize gelecek. Toprak hattının gerçek anlamda var olup olmadığını yukarıda buhat hattı var görüyorsunuz. Oradan açıp bakmak gerekiyor. Eğer oradaki bağlantı varsa burada gerçek anlamda toprak hattı vardır. Zaten biraz sonra multimetre ile burada ölçümler yapacağız. Tabii ki bizim yapacağımız ölçümler multimetre ölçümleri. Bu iş için özel üretilmiş cihazlar var. O cihazlarla daha profesyonel ölçümler yapılabiliyor. Gerçek toprak ölçümü nasıl yapılır? Usta TV'de bir video görmüştüm yıllar önce. O videoyu bulursam linkini aşağıya bırakacağım. Ama multimetre ile de biz yaklaşık toprak hattının kalitesini öğrenebileceğiz. Açıp baktığımıza göre prizimizi yerine takabiliriz. Herhangi bir problem yok yani. Şimdi multimetre ile ölçümümüzü yapalım. Multimetre ile sağlıklı bir ölçüm almak istiyorsanız evdeki bütün prizlerdeki fişleri çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra multimetremizi AC voltaj kademesine alıyoruz. Öncelikle prizimizin genel voltajını ölçüyoruz. Burada artı eksi fark etmiyor. 229 volt, 230 volta yakın bir voltaj geliyor. Bu bizim şebekeden gelen voltajımız. Şimdi toprak hattı var mı yok mu onu görmek için kırmızı probumuzu demin ölçtüğümüz faz hattına takıyoruz. Siyah probumuzla buradaki toprak maşasına dokunuyoruz. Yaklaşık deminki voltajın hemen hemen aynısı. Bir 2-3 volt tolerans olabilir. Bu da şu anlama geliyor. Tesisattaki toprak hattımız var. Şimdi asıl ölçüm burası. Kırmızı probumuzu nötr hattına, siyah probumuzu toprak hattına bağladığımız zaman buradan çıkan voltaj bizim tesisatın kalitesini gösteriyor. Yani toprak hattının 1.55 yani 1.60 civarında. Bu da çok iyi. Yani buradaki rakam 0 ile 5 arasında çıkıyorsa toprak hattınız iyi demektir. 10 üzeri çıkıyorsa zaten 10 ile 50 arası çok zayıf bir toprak olduğunu gösteriyor. Eğer 10 ile 50 arası bir rakam alıyorsunuzsa buradaki ölçümle özellikle az önce ben kontrol ettim. Bizim toprak hattı gevşekti. Buradaki kablolardan herhangi birisi de gevşek olabilir. Yani nötr, faz fark etmiyor. Gevşek bırakılmış olabilir. Bu hat tarafından gevşek sarılmış olabilir. Kablo hareket ediyor olabilir. Aynı zamanda bina dışında bulunan bu işin asıl malzemesi bakır çubuk var. O bakır çubuk bozulmuş olabilir, oksitlenmiş olabilir. Bakır çubuk üzerinden toprak hattını taşıyan kablo bozulmuş, hasar görmüş olabilir. 50'nin üzerinde 50, 60, 70 hatta 100'e kadar çıkıyorsa buradaki ölçüm kesinlikle prizinizde toprak hattı yoktur. Özellikle bu prizde kullandığınız cihazlar topraklı fişe sahipse örneğin buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü gibi özellikle masaüstü bilgisayarlar kesinlikle topraklı bir prize takılması gerekiyor. Arızaların %90'ı bu topraksız prizden kaynaklanıyor. Eğer buradaki toprak ölçümünüz 50'nin üzerindeyse bir elektrikçiyle görüşüp tesisatınızı gözden ve elden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer tamir videoları, nasıl yapılır videolar, bilgisayar videoları, elektronik videoları gelmeye devam edecektir. O videoları izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.